Herkese çatlama, merhaba. Mutfağıma ve dağılma, kanalıma açılma hoş yok. geldiniz. Bugün sizlerle Görüyorsunuz. birlikte çok kısa Şöyle sürede yapabileceğiniz, yapımı bakın. çok kolay ama içinde de önemli püf Of of noktaları of. barındıran içli köfte tarifimi paylaşacağım. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle içli köftemizin iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 1 kiloya yakın kıymam vardı buzluğumda. Onu çıkardım. Bu şekilde üzerine hafif su döktükten sonra çözdürüyorum ve suyunu çekene kadar kavurmaya devam ediyorum. Kıymam suyunu iyice çektikten sonra 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave ediyorum. İç harcımız için kesinlikle sıvı yağ kullanmıyoruz arkadaşlar. Katı yağ olması gerekiyor. Burası çok önemli. Ben tereyağı kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz siz margarin de kullanabilirsiniz. Evet, kıymayı tereyağla birlikte güzelce kavurduktan sonra doğramış olduğum 7-8 adet orta boy soğanımı ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi soğanlar kıymadan daha çok oldu. Özellikle böyle olması gerekiyor. İçli köftenin iç harcının böyle sulu sulu ve lezzetli olmasının bence tek sebebi soğanın çok olmasıdır. Evet, kıymayı soğanlarla birlikte kavurduktan sonra soğanlarımı iyice öldürdüm gördüğünüz gibi ve 1 yemek kaşığı tuz ilave ettikten sonra tekrar kavurmaya devam ediyorum. Evet, soğanlar iyice ölüp acı tadının gittikten sonra 1 dolu yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Daha sonra baharatlarını ekliyorum gördüğünüz gibi. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Çoğu videolarda iç harcına salça konmadığını gördüm ama ben çok yakıştırdığım için koymayı tercih ettim. Hiç denemediyseniz eğer bu şekilde de denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir iç oluyor. Evet, gördüğünüz gibi iç harcımızın kıvamı bu şekilde sulu sulu olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu arada hiç su katmadım. Siz de gördünüz. Sadece yağ ve kıymanın ve soğanın kendi suyu. Evet, şimdi ocağımın altını kapattım ve doğramış olduğum bir demet maydanozumu ve 1 su bardağı cevizimi ilave ettikten sonra tekrar karıştırıyorum ve soğuması için buzdolabına alıyorum. İç harcımız soğurken diğer taraftan da köftemizin hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için ben bu sefer makine kullanacağım. Dilerseniz siz elinizde de yoğurabilirsiniz. Bu içli köfte tarifimde bulgur olarak bu sefer esmer bulguru kullanıyorum. 3 su bardağı esmer bulgur ve 1 su bardağı kitel bulgur. 3 su bardağı kaynar suyu ilave edip karıştırdıktan sonra ağzını kapatıp bulgurlarımın şişmesini bekliyorum. Bu tarifimin bir önceki içli köfte tarifimden farkı hem hamurunun farklı olması hem de yapım aşamasının farklı olması. Evet, gördüğünüz gibi bulgurlarım gayet güzel şişti. Bu aşamadan sonra diğer malzemelerini ekliyorum. 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı un, 1 adet yumurta ve daha önce de akrabamın tavsiye ettiği 2 adet orta boy patatesimi de haşlayıp ezdikten sonra ilave ediyorum. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Sizinle birlikte ben de öğreneceğim. Evet, son olarak tuzunu ve baharatlarını da ekledikten sonra makinemi çalıştırıyorum ve köftemi yoğurmaya başlatıyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Kanalıma ilk gelen takipçilerim için hoş geldiniz diyorum. Sevdiklerinizle kanalımı paylaşabilirsiniz. Yoğurma süresini bu şekilde anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bulgurlar dağınık bir şekilde dönüyor. Ne zaman ki bulgurlar normal hamur yoğurduğumuz gibi ortada toplanırsa istediğimiz kıvama ulaşmış oluyoruz. Bulgurlarım toparlanmaya başladı. Bu aşamada hamurun olup olmadığını kontrol ediyorum. Toplamda tam 30 dakika yoğurttum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel oldu. Tam istediğim gibi ortada toplandı. Bu kenarlarda yapışanları da spatula ile içeriye doğru alıyorum ki orantılı bir şekilde yoğursun. Şimdi son kontrolümü yapıyorum. Elimi suyla hafif ıslattıktan sonra bir parça alıyorum ve tam istediğim gibi macunumsu kıvam oldu. Siz de görüyorsunuz. Gayet güzel şekil alıyor. Dokunduğum zaman içerisinde asla pütürlük yok.
Evet, içli köftemizin hamurunu da yoğurduktan sonra soğuyan içimizi de alıp şimdi köftemizi yapma aşamasına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi elimi tekrar ıslattıktan sonra böyle büyük bir parça koparıyorum ve elimle beze haline getirir gibi toparlıyorum. Daha sonra tekrar elimi her defasında ıslatıyorum. Burası çok önemli. Masanın üzerinde böyle rulo haline getiriyorum. Bu arada görüyorsunuz masanın üzerinde de streç filmi serdim. Ve üst kısmını çok az yağladım ki açılması kolay olsun. Evet, rulomu tam istediğim büyüklüğe getirdikten sonra streç filmin ortasına yerleştiriyorum ve bir ucunu üzerine kapatıp bardak yardımıyla öncelikle uzunlamasına, daha sonra da genişlemesine, tam istediğimiz inceliğe gelene kadar bu şekilde bastırıyoruz. Özellikle içli köfte yapmasını bilemeyen arkadaşlar için gerçekten bu yöntemi şiddetle tavsiye ediyorum. O kadar pratik ki anlatamam size. Hem çok pratik hem de çok kısa sürede bitti. Ve emin olun ki lezzetinden de asla bir şey kaybetmiyor. Evet, içli köftemin hamurunu bu şekilde incelttim. İnceliğini nasıl tutturacağız diye düşünürseniz eğer, streç filmi ikiye katladığımız zaman yarısı kadar ediyor. Evet, şimdi iç harcını yerleştirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Özellikle iç harcının soğuk don olması gerekiyor ki böyle yerleştirirken kesinlikle dökülmemesi lazım. Böyle küçük küçük köfteler haline getirip aralıklı olarak yerleştiriyorum. Şimdi poşetimizin bir ucunu kaldırıyorum ve diğer ucunu bu şekilde kapatıyorum. Kapattıktan sonra da elimle köftenin üstüne gelecek olan kısımları böyle okşar gibi aşağı doğru çekiyorum. Yani buradaki amacımız köftenin hamurunu biraz daha inceltmek. Aynı zamanda da keseceğimiz yerleri belirlemek. Bir de şurası çok önemli. Üst katman alt katmanı kesinlikle geçmesin. Hatta bir tık geride kalsın ki yağ bulaşmasın. Yağ bulaşırsa kapanmaz, emin olun. Evet, bu aşamada köftenizin boyutunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben evdeki en büyük ağızlı kupum vardı, onu tercih ettim. Bak, bu şekilde köfteleri kestikten sonra bakın hem altını hem üstünü hem çok pürüzsüz görünüyor hem de kesinlikle açılma falan yok, siz de görüyorsunuz. Bir de köftelerinizin böyle kontrol edin. Kenarlarında boşluk kaldığı zaman da fazlalığı bu şekilde formunu bozmadan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, köftemizin yapımı bu şekildeydi. Geri kalan hamuru da alıyorum ve diğer hamurdan da üzerine ekleyip köftelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi köftelerim bitti. Evdekiler çok acıkmıştı, o yüzden kızartmak zorunda kaldım. Bu hamurdan toplamda 38 tane köfte çıktı. Çok merak ettiğinizi düşünerek özellikle haşlama ve kızartma aşamasını göstermek istiyorum. Evet, kaynayan suyuma biraz tuz ekledikten sonra evdekiler haşlamayı sevmediği için sadece kendim için 3 adet ekliyorum ve haşlanmasını bekliyorum. Diğer taraftan da kızgın yağıma 4 adet köftelerimden koyup dengeli şekilde kızartıyorum. Daha önceki içli köfte tarifimi gerçekten çok beğenmiştiniz ama çok soru gelmişti. Kitel bulguru ile yapılan içli köfte kızarır mı diye. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızarıyor. Hiçbir şekilde de ne dağılma ne çatlama, açılma olmuyor. Evet, gördüğünüz gibi içli köftelerim pişti. Haşlama için en çok yakışan, üzerine pul biber ve sadece tereyağla su yaptım. İnanılmaz çok yakışıyor. Kesinlikle bu şekilde yemenizi tavsiye ediyorum. Altına bir de sarımsaklı yoğurt. İnanın tadından yenmez. Hava karardığı için maalesef mutfağın ışığıyla idare ediyoruz. Şimdi hemen size önce haşladığımı sonra da kızarttığımı göstermek istiyorum. Özellikle içini göstermek istiyorum. Bakar mısınız şöyle? Bakın, gayet güzel haşlanmış. Gördüğünüz gibi asla dağılma yok, çatlama yok. Of of. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın dolgunluğuna, iç harcına bakın. Oy 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 oy. Bismillahirrahmanirrahim. Gösterdiğim yöntemlerde gayet güzel, seri bir şekilde yaptık.
çatlama, dağılma, açılma yok. Görüyorsunuz. Şöyle. Bakın. Of 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 of. Şuraya bakın. Oy 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 oy. İnanılmaz pratik bir yöntem. Gerçekten ben bundan sonra hep bu şekilde yaparım. Hiç fazla vakit kaybettirmiyor size. Çok çabuk şekilde bitiyor. Çok güzel. Harika, bakın. İşte bu. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.